Herkese merhaba. Borsa ve piyasa analizlerimin yanında bir de ekonomik takvimde yer alan terimler ve piyasada kullanılan kavramlar bazen kafa karıştırabiliyor. Birkaç tane video ile de bu terimleri açıklamak istiyorum ben. Bu hafta da Çin'le başlayalım isterseniz. Çünkü Çin piyasası bu hafta tatil. Peki niye tatil diye soracak olursanız yeni yıla girdi ve yeni yılı da 2019 yılında domuz yılı olarak kutlayacak Çin. Daha önceki yıllarda da yine benzer hayvan terimleri kullanılıyordu. Çünkü Çin'in geleneksel yapısına baktığımızda batıda olduğu gibi aylara bölünmüş bir takvim yapısı yok, yıllara bölünmüş bir takvim yapısı var ve bunu da 12 tane hayvanla nitelendirdiğini görüyoruz. Hatta geçtiğimiz şeylere bakacak olursak bunlar neler? Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, keçi, maymun, horoz. 2018 yılında köpek yılıydı ve 2019 yılında da domuz yılı olacak. 2018 yılında köpek yılını geride bırakırken 5 Şubat 2019 tarihi itibariyle Çin artık domuz yılına girmiş bulunuyor ve 20 Ocak 2020'ye kadar da bu devam edecek. Peki domuz yılı neden önemli diye soracak olursanız Çin teorilerine baktığımızda, farklı bir Çin teorilerine baktığımızda da bu domuz yılının su ve toprak yılından da oluştuğunu söylüyor. Yani su ve toprak bir araya geldiğinde ne oluyor biliyorsunuz? Çamur oluyor. 2018 yılında zaten çok karışık bir dönem geçirmişti. Çin ve ABD arasındaki ticaret ilişkilerinin ticaret savaşlarına dönüşmesiyle beraber ve 2019 yılında da muhtemelen zeminin kaygan olması sebebiyle küresel piyasaları ve başlangıçta da Çin'i zorlu günler bekliyor diyebiliriz. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda Çin hükümetinden yetkililer ABD'yi ziyaret etmişti ama oradan herhangi bir sonuç çıkmadı. Önümüzdeki haftalarda yine bir ABD heyetinin Çin'e gitmesi planlanıyor. Hatta Trump dedi ki ben Çin Devlet Başkanı'yla görüşmeden herhangi bir karar almayacağım dedi ve Mart ayında da bunların sonuçlandırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2018 yılında belki de köpek yılı olması sebebiyle Trump çok fazla saldırgandı ama bu yıl biraz daha dediğim gibi az önce zemin kaygan ve Trump tek başına güçlü olmayabilir. Her zaman ipi elinde tutuyor, her zaman kendi yönetmeye çalışıyor ama biraz burada dengelerin değiştiğini görebiliriz. Bu kavramı da böyle açıklayalım isterseniz. Diğer kavramları da ben yine aktarmaya çalışacağım. Sizin aklınıza gelen hani videosunu çekmemi istediğiniz bir terim varsa onu da yorum olarak ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim ben izlediğiniz için.